Başlangıçtan önce hiçbir şey yoktu. Ne toprak vardı, ne gökyüzü. Ne yıldızlar vardı, ne de deniz. Şekilsiz ve şemalsiz, sisten bir alem ile durmadan yanan ateşten bir alemdi var olan. Kuzeyde sisli, soğuktan da soğuk ve karanlık bir alem Niflheim, güneyde ise ateşten verilmiş lavlardan bir alem Muspel vardı. Muspel'de tanrılardan da önce var olan Surtur bulunur. Elinde alevli kılıcıyla bekler orada. Dünyanın sonu Ragnarok'ta yalnızca o zaman yerinden ayrılacağı söylenir. Muspel ve Niflheim'in arası bir hiçlik bölgesi. Şekilden yoksun bir boşluktu. Ta ki sesli alemin nehirleriyle ateşin buluşmasıyla buzullara dönüşene dek. Buz ve ateşin buluştuğu yerde buzlar eridi ve eriyen sularda yeni hayatlar belirdi. Alemlerden daha büyük, var olmuş ve var olacak her devden daha cüsseli bir insan sureti. Bu yaratık tüm devlerin atasıydı ve Ymir derdi kendine. Eriyen buzlardan tek kendisi hayat bulmamıştı. Bir de boynuzsuz bir inek hayat bulmuştu. Beslenmesini ve susuzluğunu gidermek için buz kalıplarını yaladı ve nehirler gibi süt verdi. Ymir'i besleyen de bu süttü işte. İneğin yaladığı buz kalıplarından birinden bir erkek çıkmıştı. Buri'ydi bu, tanrıların atası. Ymir uyudu ve uyurken de doğurdu. Ymir'in sol kolunun altından bir kadın, bir erkek dev doğdu. Bacaklarından ise altı başlı bir dev çıktı. Buri bu devlerden birini kendine eş aldı. Bir erkek çocukları oldu ve Bor koydular adını. Bir dev kızı olan Bestla ile evlendi Bor. Ve 3 erkek evlatları oldu. Ve Vili ve Odin. Bor'un 3 oğlu büyüdü. Büyüdükçe çok uzaklardaki Muspel'in alevleriyle Niflheim'in karanlığını gördüler. Ancak her iki yerinde onlara ölüm getireceğinin farkındaydılar. Ginnungagap'ta sonsuza dek kısılmışlardı. Burası boşluk ve hiçlikti. Yaşam ve varlıkla dolmayı bekleyen boş bir yerdi sadece. Bir şeyler yapmalarının vakti gelmişti. Her şeyin yaratılma vakti. Ve Vili ve Odin dev Ymir'i öldürdü. Öldürülmesi gerekiyordu. Alemler yaratmanın başka yolu yoktu. Bu her şeyin başlangıcıydı. Ölüm tüm yaşamları mümkün kıldı. There you are. Bir ziyafet yapılıyordu. Genç Eivor, Kont Bari'nin oğlu ve üzerinde bir halka taşımaktaydı. Bu halkayı babasının isteğiyle klanlarının bir sadakat göstergesi olarak Kral Stybian'a takdim edecekti. Ne yazık ki ziyafet zalim Kotve'nin saldırısıyla kesintiye uğradı. Bu Eivor'un köyünün yıkılması, annesinin hayatını kaybetmesi ve babasının klanının hayatlarının bağışlanması karşılığında baltasını bırakıp idam edilmesiyle sona eriyor. Speed to Valhalla. Sigurd! Take the horse! All right, wait here. Now it's my turn to offer you, dear slave. Accept your fate, die a coward here before your people, and I will spare the rest. Fight, my love! Do not listen! If I give my life, will you spare my clan? You have my word. No. No, Eren. No, Eren! Pick up your axe! Vikinglerin Valhalla'da bir yer garantilemek için her zaman savaşta baltalarıyla ölmeyi tercih ettiği göz önüne alındığında Eivor için özellikle üzücü. Eivor, Kral Stybian'ın oğlu Sigurd ile beraber köyden kaçarken bir uçurumdan düşüşünün ardından kendini donmuş bir gölün ortasında sersemlemiş olarak bulmuştu. Eivor onu av olarak gören bir kurt tarafından saldırıya uğrar. Gölün ortasına düşmüş baltaya doğru sürünürken kurt ona saldırır ve sonunda boynunu sert bir şekilde ısırmıştır. Bu onun Odin'in kısmi bir anısını görmesine ve acı içinde çığlık atmasına neden oldu.
İki kuzgunu kurdun dikkatini dağıtmaya çağırdı ve baltaya yavaşça ulaşıp kurdu öldürmesine izin verdi. Bu olay Eivor'a kurdun ısırdığı lakabını kazandırdı ve o yaştan itibaren farkına varmasa da Isur reenkarnasyonu olan Odin'in sesini büyüyene dek kısmen kafasında duymaya başlamasına neden oldu. Yıllar sonra Eivor ve ekibi düşmanı tarafından yakalanmış ve Kotve, Eivor'u İrlanda'da köle olarak satılmak üzere terk etmişti. Ancak Eivor kendini kurtarmayı başardı ve kendisi gibi kurtulmayı başaran Dag ile karşılaştı. Yerleşimin uzun evinde Kotve'nin adamlarından biri olan Ricky Wolf'u etkisiz hale getirip tutsak düşmüş ekibini kurtarmayı da başardı. Babasının baltasını bulan Eivor, dokunduğunda ufukta pelerinli, gri sakallı bir adamın, devasa bir kurdun ve dev bir ağacın yer aldığı tuhaf bir görü görmesine sebep olmuştu. Geri döndüğünde Eivor, Sigurd'un eşi Randvi tarafından karşılandı ve ona Stybian'ın Kotve'ye karşı yaptığı baskından duyduğu hoşnutsuzluğu bildirdi. Eivor ayrıca kardeşinin uzun süren yolculuğundan yakında döneceğini de öğrendi. Stybian'la konuşmak istemişti ancak müsait olmadığı için bu sefer garip vizyonuna anlam vermek adına yerel kahin Valka'nın Formurg yakınlarındaki dağlardaki evini ziyaret etti. Valka'yı selamladı ve annesi Svala'nın uzaktan ona baktığını fark etti. Ancak pek kendinde görünmüyordu. Eivor, Valka'ya gördüğü vizyonları anlattı. Eivor'un bunları anlamlandırması için hazırladığı halüsinojenik bir et suyunu içmesini istedi. İksirin uyandırdığı rüyada Eivor, Sigurd'u kurt ve pelerinli adamın yanında dururken gördü. Dağın yukarısına doğru ilerleyip yol boyunca takip ederken Norner'in de kaderini ördüğünü gördü. Sonunda Eivor kapıdan girdi ve çok geçmeden kar fırtınasıyla karşılaştı. Kardeşinin çığlığını duydu. Sigurd'un sağ kolunu kaybettiğini gördü. Eivor Sigurd'a uzanmaya çalıştı ancak bir güç onun geriye çekilmesine neden oldu. Hemen ardından sisin içinden aç ve saldırmaya hazır bir şekilde çıkan devasa Fenrir'i gördükten sonra uyandı. Karşılaştığı olayları Eivor'un ağzından duyan Valka'nın görüleri yorumu gelecekte kardeşine ihanet edeceğine dair bir kehanet olduğudur. Ancak Eivor buna inanmayı reddederek kaderin değiştirilebileceğini söyler. Stybian'ın toplantısı sona erdiğinde içeri giren Eivor'a Kotve'ye karşı yaptığı bu hamlenin kazanamayacakları bir açık savaş riski taşıdığından haliyle kızgındı. Ama o sırada Sigurd 2 yıl süren bir baskından hediyelerle ve 2 yabancı adam Basim ve Haytim eşliğinde geri dönmüştü. Daha sonra bir parti sırasında yabancılar Eivor'a mekanik bir bıçak hediye edip cihazını tanıtırlar. Eivor geleneksel olarak gizliliğe dayalı bu silahı diğerlerinin parmağına mal olmuş şekilde değil, düşmanlarının görebileceği şekilde takmayı yeğler. Gizli olanlar adında bir klandan ve dünya çapında suikast olarak kabul edilen hain faaliyetlerin kontrol altına alınmasına yardım etmekten bahsederler. Gecesi kamplarına saldırı olur. Kotve bilgi toplamak için göndermiştir bu casusları. Hepsi etkisiz hale getirildiğinde limana dönen Eivor, Sigurd ve babasını Kotve'nin kalesine saldırmanın gerekliliği konusunda tartışırken buldu. Stybian daha sonra gitmelerine gönülsüzce de olsa izin vermek zorunda kaldı. Kotve'nin bir kampına başarılı bir şekilde baskın yapılıp yağmalandıktan sonra onlar bilmese de Kral Stybian'ın isteği üzerine oraya giden Kral Harald ve amcası Guthrum birlikleriyle bölgeye gelirler ve Kotve'nin kalesinde onunla yüzleşmek için birliklerinin komutasını saldırı yönetmesi adına Sigurd'a vermiştir. Kotve'nin kalesine baskın düzenlenir. Basim ve Haytim da bu savaşa katılmıştı ve Norveç'e gelmelerindeki başka bir neden de tarikat üyesi olan Kotve'dir. Kotve'yi ortadan kaldırmak Eivor için bir onur meselesi olduğunu bilmesine karşın Haytim, Kotve'nin üzerine suikast denemesi yapmış ancak başarısız olmuştur. Bu işi bitiren Eivor olmuştu. Eivor merkezi uzun eve geri döndü ve burada Sigurd'la buluşup Harald'ın Norveç'i birleştirme planı hakkındaki konuşmasını dinlediler. Kimin ona katılacağını veya karşı çıkacağını sorduğunda Eivor ve Sigurd, Hior ve eşi Lufina'nın Norveç'i tamamen terk etmek için topraklarını teslim ettiğine tanık oldu. Stybian diz çöktü ve klanının barışını garanti altına almak için topraklarını ve ünvanını Harald'a verdi. Bu da geleceğinin kendisinden çalındığına inanan Sigurd'u hayal kırıklığına uğrattı. Formburg'daki uzun evde Eivor ve Sigurd, Harald'a karşı çıkan Kuzgun klanının parçalanmış ve kendilerine destek veren grupla beraber kendi krallıklarını kurmak için denizleri aşarak İngiltere'ye yerleşmeyi planladılar. Eivor Valka'yı da davet etti ancak Valka diğerlerine katılmadan önce annesi vefat edene kadar orada kalacaktı. Denizde 3 hafta geçirdikten sonra Britanya'nın güney kısmına ulaştılar. Sigurd, Ragnar'ın oğullarının topraklarda bulunacağını ve onlarla buluşup ittifak kurmayı planladığını açıkladı.
Ancak vardıklarında Ragnar'ın oğulları çoktan gitmişler ve bölge Sakson haydutları tarafından istila edilmişti. Bölge ele geçirildikten sonra Randvi, İngiltere'nin 4 krallığının ittifak haritasını gösterdi. Eivor ise yerleşim yerlerine Ravensop adını verdi. Sigurd, Ragnar'ın oğulları ile Leicestershire buluşmak üzere yerleşkeden ayrılacak, Basim ise bilinmeyen yerlere gidecekti. Onun yokluğunda yerleşkeyi büyütmek, yeni müttefikler edinmek ve yerleşkenin sorumluluğu ise Eivor'a bırakılacaktı. Yeni müttefikler edinmek adına Soma'ya ve Büyük Yaz ordusuna yardım etmek için Grantbridgeshire'a doğru yola çıktı. Grantbridge, tarikatın kaynaklarını bir ordu kurmak için ve Vikingleri kovmak için kullanan Wigmund tarafından sık sık başarısız saldırılara maruz kaldı. Sonunda Wigmund, Soma'nın en güvendiği 3 yakın danışmanından biri olan Gali'nin ihanetiyle şehrin uzun evini duvarın dışına bağlayan gizli bir tüneli öğrendikten sonra Soma'nın ordusunu şehirden atmayı başarmıştı. Soma'nın ordusu ve danışmanları Mercia'nın bataklıklarına dağılmıştı. Eivor'un da yardımıyla ordusunu yeniden toplayan Soma, Grantbridge'e saldırı başlattı. Wigmund'un teğmenini etkisiz hale getirip şehri tekrardan geri almayı başarırken Wigmund kaçmayı başardı ve uzun ev tünelinden geçerek Eli Adası Manastırı'na kaçtı. Gali'nin ihaneti onun hayatına mal olmuş, tünelden kaçan Wigmund da Eli Adası Manastırı'nda yok edilmişti. Bunun üzerine Eivor, İngiltere'deki ilk dostluğunu edinmişti. Randvi'den kardeşi Sigurd'un merhum Ragnar'ın 2 oğlu kemiksiz Ivar ve Ubba Ragnarsson ile buluşmak için Leicestershire'daki Mercian kasabası Rapton'a gittiğini öğrendi. Mercia kralı Bugrit'i devirmeyi ve yerine Kvolf'u oturtup bir ittifak kurmayı planladılar. Temut kale kapılarına varan Ragnar'ın oğulları kralın teslim olması için pazarlık yapmaya çalıştı ancak Bugrit bunu reddetti. Kale başarılı bir şekilde ele geçirildikten sonra terk edilmiş kaleyi araştırdıklarında Bugrit'in kaçtığını fark ettiler. Nerede olduğuna dair bilgiyi Bugrit'in karısından edinmeyi başarmışlardı. Alna ve Erwin nehirlerinin birleştiği yerde bulunan eski bir mahzende onu bulan Eivor bağlayıp Temut'a götürmüştü. Taş töreninde Eivor, Bugrit'in artık gücü olmadığını hatırlatan Kvolf tarafından tokatlanmadan önce Bugrit'in kendi şartlarıyla tahttan çekilmeye çalıştığına tanık oldu. Bugrit'in alacı tavrı çok sürmedi. Tacı devretti ve karısıyla birlikte Roma'ya sürgüne gönderildi. Daha sonra Kvolf, oğlu Kulbert'in hem güvenliği hem de bir şeyler öğrenebilmesi amacıyla Ravensop'ta bir süre yaşamasını talep etti ve Sigurd da bunu kabul etti. Ubba'dan sadakat sözü alan Eivor bir sonraki anlaşma için yerleşkesine geri döndü. Ravensop'ta Sigurd'un yokluğunda Eivor'un onun yerini almayı düşündüğü hissine kapılan Dag ile aralarında ufak çaplı bir sürtüşme olur. Ancak tartışmaları Sunniva'nın Danimarkalıların kasabalarına saldırdığını haykırması bu tartışmayı sona erdirmişti. Dag'ın yakaladığı birinden Akıncıların Doğu Angela'dan olduğu keşfedildi. Randvi ile konuşan Eivor, Doğu Angela'dan gelen akıncıların bölgedeki Saksonlar ve dost Danimarkalılar arasında anlaşmazlık yaratan Rued adında bir adam tarafından yönetildiğini öğrendi. Kralsız kalan Doğu Angela'ya Ragnar'ın oğulları uygun bir Sakson kralı bulmak için Finir'i göndermiş ve liderliği henüz uygun olmasa da şu anlık yeni kral olarak Oswald seçilmişti. Ivar ve Ubba'nın kardeşi Halfdan Ragnarsson onun gücünden de faydalanması adına kuzeni Danimarkalı Valdis'in Saksonlu Oswald ile evlenmesini planladı. Bu sayede bölgedeki Danimarkalı ve Saksonların bir arada dostça yaşaması planlandı. Ancak Broder ve Brodir, Oswald'ın kız kardeşleriyle evlenmesine karşı çıkıyor, onun güçsüz ve çok mülayim bir kişiliğinin olmasıyla alay ediyorlardı. Finir ve Eivor bu işe el atmış, Oswald'ın güçlü yönlerini ve sivri dilini yeri geldiğinde kullanabilmesini kendi çaplarında öğretmeye çalışmışlardı. Rued'in Northwich'e Dunwch'ten saldırmayı planladığını öğrenen Eivor, bu komployu önlemek konusunda istekliydi. Dunwch'e giderek Rued'in adamlarını temizledi. Oswald, Finir, Valdis ve kardeşleriyle birlikte Rued'in ortaya çıkmasını beklediler. Oswald Rued'den bu topraklardan gitmesi dahilinde çeşitli ganimetler vermeyi teklif etti. Rued bunu kabul etmedi ve Doğu Angela için yapılan düello her iki adamın da sözde ölümlerine neden olacak şekilde uçurumdan düşmesiyle sonuçlandı. The hazel is laid! The square is made! When you see a chance, lead Valdis and the brothers to safety. They must not fight today. East Anglia needs them. Let me be your champion. No, he called on me. Whenever you're ready, King of Sheepshead! I'm ready!
Call me king before I got you. Fighting dirty, are you? King Louis commands you to die! Oswald! Call me king! Go. Oswald'ın bu cesurca hareketi Broder ve Broder'in ona karşı tutumunu değiştirdi. Rued'in klanını sonsuza kadar sona erdirmek için birkaç günün ardından klanın geri kalanının sığındığı Burg Kalesi'ne baskın yapmak üzere yola koyuldular. Savaş sırasında Eivor, Rued ve Oswald'ın hayatta olduğunu gördü. Rued ve klanı yenildikten sonra Eivor, Oswald ile Valdis'in düğününe ve taş giyme törenine tanık oldu. Bu seferse yolu Lunden şehrine düşen Eivor, Stowe ile karşılaştı ve şehrin valisi Trigger ile görüşmek istediğini söyledi. Vali köşküne yaklaştıklarında Eivor ve Stowe havadaki kan kokusunu alabiliyorlardı. Cesetler avluya dağılmış ve Trigger da bu hain kişilerin işin sekteye uğrattığı için hayatını kaybetmişti. Onlardan hemen önce oraya ulaşmış erkeğiyle birlikte olay yerini incelediler. Bulunan bir mektupta kendisine İsa'nın zavallı silah arkadaşı diyen birisinin imzaladığı, lakaplarıyla anılan ve Kadimler tarikatına bağlı bir ekipten hekim, ok ve pusuladan mektupta söz edilmişti. Üçü ok ve hekimin izin sürüp onları öldürdükten ve onlardan edindikleri bilgilerle üçünün varsayılan lideri pusulanın peşine düşmeden hemen önce pusula daha erken davranıp saldırmıştı. Eivor, Erke ve Stowe'un yanan kiliseden çıkmalarına yardım etti ve üstünlüğü ele geçiren üçlü pusulayı da ortadan kaldırmaya başarmıştı. Bu sayede yeni ittifakını simgeleyen gümüş bir kol yüzüğü alan Eivor, Ravensop'a geri döndü. Bir sabah Eivor, Ravensop limanına bir geminin yaklaştığını gördü ve onun kim olabileceğini kontrol etti. Ölen annesi Fornburg'u terk ettikten sonra Ravensop'a yerleşme kararı verenin Norveç'ten arkadaşı Valk olduğunu öğrendi. Valk ona vizyonlarını sorduğunda gelip gittiklerini söyledi. Vizyonları hakkında daha fazla şey öğrenebilmek için Valk'a bir iksir hazırladı. İçtiğinde Eivor, Havi olarak 9 diyardan biri olan Asgard'ın rüyasına daldı. Odin'in birçok ismi vardı ve bu isimlerden biri de Havi'ydi. Norner'in kehanetlerini dinler Havi. Aesir tanrılarının ve tüm Asgard'ın sonunun yaklaştığını, Havi'nin ölümünün zincirlerini kıran Kurt Fenrir'in elinden olacağını. Thor, Freya ve Tyr ile konuşan Havi, Jotunheim tarafından Asgard'ın istila altında olduğunu öğrenir ve Bifrost Köprüsü'nden Jotun askerlerinin geçişleri engellenir. Loki kapıyı korumakla görevlendirilmiş ancak açık kalan kapıdan Jotun askerleri dışında bir de Jotnar'dan kaçan isimsiz ve kendine inşaatçı diyen biri daha geçmişti. Jotnar'ın Asgard'a girebileceği tek yer buranın olmadığı ve daha iyi korunması için Urdur kuyusundan gelen suyu kullanarak bir koruma kalkanı yapabileceğini söyler gelen kişi. Urdur kuyusundan suyu almaya gitmek için Loki isteklidir. Orada Havi'nin görmesini istemediği bir şey vardır ancak Havi gitmeye karar vermişti. Tyr ile beraber kuyuya indiklerinde orada içten içe korktuğu ve onun olduğunu düşündüğü kurdu görür. Yavru kurdu öldürmek için hamle yapsa da Havi, Tyr oranın kutsal bir yer olduğunu söyleyerek onu engellemişti. Tyr? Careless little pup. You shouldn't be here. Where are you? There's no wolf alive I can trust. Harvey, stop! Out of my way, Tyr! I'll suffer no wolves in Asgard. This is a sacred place. Killing here is forbidden. You know this, Harvey.
Has your mind fled you? You act as though possessed by the spirit of another. Dışarı çıktıklarında Tyr kuyudan kurdu alıp götürmüş, Harvey ise kaygılı ve kuyuda neler olup bittiğini sorgulayan Loki'nin yanında soluğu almıştı. Daha sonrasında inşaatçı koruma kalkanıyla ilgili küçük bir gösteri yapmış ve karşılığında Freya ile evlenme isteğini dile getirmişti. Freya tabii ki bu duruma kesinlikle karşı gelmiş ki herkes aynı fikirdeydi. Ancak Loki'nin aklındaki plan ona tamamlaması imkansız bir süre olan 9 gün verilmesini önermiş. Herkes hemfikir olunca da bu teklifi ona götürmüştü. Bu sırada kafeste tutulan kurt kısa sürede çok daha hızlı büyümüş ve kafesi parçalayıp kaçmıştı. Norner'in kehanetleri Harvey'nin tüm kurtları artık düşman olarak görmesine neden olmuştu ve onu kıstırdığı yerde yok etmek üzereydi. Son darbe indirilmeden hemen önce Loki onu durdurmayı başardı. Kanını akıtmayacağına dair yeminini hatırlattı ona ve kurdun onun oğlu olduğunu. Out of my way, Loki! You swore an oath to never spill my blood. Step aside, and I won't have to. This is my blood. What? He is my son. Bastard! Tyr, you've cared for this wolf. You will be his jailer. Take it to Lingby. Bind it there. Make sure it never leaves the island. I can speak with the dwarf Ivaldi. May he find a more permanent solution. Come, boy. You're safe with me. Be kind, Justice Pringle. Loki, there will be a reckoning. Of this, I have no doubt. Artık ona zarar veremeyeceğini anlayan Harvey, kurt için kırılmaz ve her şeyden sağlam bir zincir yapılmasını ister Ivaldi'den. Karşılığında ise özgürlüğünü teklif eder. O sırada inşaatçı dış yardım alaraktan da olsa imkansızı başarmış ve tamamlaması için sadece bir rün bırakmıştı. Bunu da evlendikten sonra yapacağını söylemişti. Freya kılığına giren Loki onu kandırmaya çalışmış, ne yazık ki anlaşılmış. Ancak Loki'nin büyülü boyayı nerede bulacağını bilmesiyle son rünü de kendilerinin yapabileceği sonucuna varmışlardı. Boya için mağaraya girdiklerinde şekil değiştirmiş Jötnar'la kişilerle karşılaşmışlar ve bundan kuşku duyan Harvey bakışlarını Loki'ye çevirince o da itiraf etmiş, oğlunu Jotunheim'dan buraya getirmek için inşaatçıyla anlaştığını söylemiştir. Son rünü de çizdiğinde Harvey, kulenin aslında onu hapsetmek için yapıldığını yavaş yavaş asıl görünümüne geçen inşaatçının ağzından bizzat duyar. Jotun'un istilacı ortadan kaldırıldığında tüm gözler oyun bozan Loki'ye çevrilmiş ve tüm bunların sorumlusunun o olduğu diğerlerince de hep bir ağızdan söylenmişti. Uyandığında onu bekleyen Valkya'ya neler yaşadığını anlatan Eivor, Asgard'ı Odin'in gözünden gördüğünü, sanki oymuş gibi yaşadığını, düşüncelerinin, korkularının kendi duygularıymış gibi hissettiğini söyler. Britanya Kralı Büyük Rodri ile uzun süredir savaş halinde bir bölge olan Shropshire'a seyahat eden Culbert barış yapabilmeyi umuyordu. Müzakerede onları Shropshire'a yeni göreve gelen Psikopos Dörlaf temsil edecekti. Rodri'nin kardeşi Griat ellerinde olduğu için Britanya Kralı'nın barışı kabul etmesi bekleniyordu. Ivar ve Kral Rodri'nin geçmişte bazı rekabetler yaşadığı, hatta yüzündeki yara izinin onun bir eseri olduğunu ve aynı yarayı da kendisinin yapmak istemesi hala kin beslediğinin bir işaretidir belki. Ivar'ın müzakereye katılması başlı başına hata olmuştu. Sürekli olarak Kral Rodri ile ağız dalaşına girmiş, en sonunda barış için esir tuttukları kardeşini herkesin gözleri önünde katletmişti. Bu da barış umutlarını sona erdirmişti. Bu
Bu sefer bölgedeki Britanya güçlerine ve levazım kaynaklarına darbe indirerek Rodri'nin hasar görmesine ve bu sayede barışa kanlı yoldan da olsa ulaşmayı hedeflemişlerdi. Bir müzakere daha gerçekleşti. Britanyalılar cömert şartlar sunmuştu ve barış gerçekleşmişti. Ancak Cuthbert'in ortalardan kaybolması ve mağarada karnında bir ton simgesi taşıyan hançerle neredeyse ölmüş halde bulunması işleri değiştirmişti. Cuthbert'in mağaradan çıkarıp kampa götüren Eivor, Cuthbert'i öldürenin Britanyalılar olduğunu söylemesiyle deliye dönen Ivar, hala Castow Kalesi'nde bulunan Rodri'den intikamını almak istiyordu. Castow Kalesi'ne saldırı başlattılar. Eivor, Rodri'nin olduğu taht odasına ulaştığında öfkeli Ragnar'ın oğlu Ivar'ın Rodri'ye hücum etmesine ve ateşe verilmiş olmasına rağmen onu acımasızca dövmesini izledi. Ivar'ın hala yaşıyor denebilirse en azından hala nefes alan Rodri için daha kötü planları vardı. Maelstone kayasına çıktıklarında Eivor, Ivar'ın Kan Kartalı ismini verdiği gösterisini izledi ve kısa bir süreliğine Ivar'ın davranışlarına iltifat eden ve bunun muhteşem olduğunu söyleyen Odin de yanındaydı. Eivor geri dönüp ayrılmak üzere yola koyulmadan hemen önce gözü dönmüş kral katili Ivar son bir sırrı açıkladı. Cuthbert'in bir Britanyalı'nın kolları tarafından değil, bizzat ejderha yani kendisi tarafından öldürülmüştü. Eivor'un daha fazla öfkelenmesine sebep olacak şeyler söylemesiyle kavga kaçınılmaz olmuş, sonunda Ivar da yenilmiş ve yaşamını yitirmişti. Eivor, Ravensop'a döndüğünde Randvi'ye Shropshire ile olan ittifakını ve aynı zamanda Cuthbert'in ölümünü anlatmıştı. Randvi ayrıca ona Oxenfordshire'da olup bitenleri anlatmış, Sigurd'un Godric adlı bir tank ile ittifak kurmak için Basim ile birlikte Buckingham'a gittiğini ve kendisinin de çağrıldığını öğrenmişti. Ravensop'un güneybatısındaki Buckingham'a vardıktan sonra Eivor, buranın Oxenfordshire'ın Ealdorman'ı Lady Edwin liderliğindeki Sakson askerleri tarafından istila edildiğini gördü. Lady Edwin'in kocası Danimarkalı Guthrum'un ordusu tarafından öldürüldükten sonra davayı kendisi üstlenmiş ve Danimarkalılardan öcünü almaya ant içmişti. Bu nedenle Wessex kralı Alfred'e sığınmış ve tam desteğini alabilmek için çabalayan Lady Edwin'i yenip bölgeyi Wessex'e kaptırmadan anlaştıkları gibi Godric'e verip onun sadakatinden faydalanmayı planlamışlardı. Eivor gelmeden hemen önce Godric rehin alınmıştı. Tutulduğu Buckingham'ın uzun evine giden üçlü Godric'i kurtarmayı başarırlar. Daha sonra hem Sigurd hem de Basim'in bulmaya çalıştığı Furke adlı kutsal bir kadın hakkında bilgi istediler Godric'ten ve bu kadının görevlerinde çok önemli bir yeri olduğunu söylüyorlardı. Eivor'un hala Furke ve onun neden bu kadar önemli olduğu konusunda kafası karışıktı. Lady Edwin yönetimindeki bir manastırda hapsedilen deli kadın Furke'yi bulmaya başardılar. Sonunda kiliseye girdiler ve hücresinin kilidini açıp onu serbest bıraktılar. Birçok değerli eşyalar topladığını bilen Basim, onların arasında üstünde garip işaretler olan cilalı bir taşın olup olmadığını sordu ona. Ancak bunun cevabını şu an için alamamıştı. Manastırın dışına çıktıklarında Furke'nin ona destan taşı adını verdiğini söylemiş, Sigurd ise Godric'e yardım etmekten daha önemli saydığı bir şeye inanıp kendini tanrıların soyundan olduğunu ve kendi benliğini bulabilmek için taşı istediğini açıklamıştı. Bu da Eivor'u haliyle kızdırmıştı. Hala taşın kendisinde olduğunu söyleyen Furke, üçünü taşa emanet ettiği kardeş Paul'un yanına kuleye götürdü. Ancak kule muhtemel Edwin'in güçleri tarafından yağmalanmıştı ve kardeş Paul da yerde cansız yatıyordu. Furke taşın artık Edwin'de olduğu sonucuna vardı. Sigurd ise onları yavaşlattığı için Eivor'a kızgındı. Tartışma kuleye gelen Edwin'in güçleri tarafından bozuldu. Sigurd, Godric'e yardım etme sözü veren Eivor'u dehşete düşürerek taşı barış karşılığında takas etti. Eivor öfkeyle Edwin'in adamlarından birine bir balta fırlattı ve bu da kavgayı başlattı. How dare you Danes befoul my lands? Hold our favor. First we talk. Lady Edwin! A stone was taken from this tower, inscribed with runes, and the image of a tree. Do you know it? Yes. One of this heretic's blasphemous baubles. Is that why you've come? We are here to trade that stone for an assurance of peace. What are you saying? We gave Gatred our word. For that stone, we will leave your lands and not return. Oh, for this, you must bring me Giedrich's head. The stone is within our grasp. We made a promise, brother. Brother. We have a deal, then?
We accept. Done. We do not! Eivor! No! Cut them down! Leave none alive! Edwin'in güçlerini etkisiz hale getirdikten sonra Eivor'un Sigurd ile tartışması, Sigurd ve Basim'in oradan ayrılması sona erdi. Daha sonra Eivor öncesinde de Godric'e söz verdiği gibi Edwin'in gücünü düşürmeye yönelik yaptığı şeyler gibi şimdi de Fulke ile birlikte gidip malzeme hattının bozulmasına yardım edecekti. Kaynebele'ye saldırı planı için toplanma yerine giden Eivor, taşı Godric'in isyanına tercih eden Sigurd ile kendini tartışırken buldu. Godric, Kral Alfred'in yolda olduğunu ve o gelmeden kaleyi ele geçirmeleri gerektiğini söylüyordu. Kaynebele'ye saldırı başladı. Uzun bir mücadelenin ardından Edwin yenildi. Eivor taşa bakan üçlüye katılmadan hemen önce ortaya çıkan ve taş hakkında açıklamalarda bulunan Odin ile kısaca konuştu. Bu durum Basim'in de dikkatinden kaçmadı. Ancak Kral Alfred'in Wessex'ten gelen ordusunu haber veren Godric, yeni savaştan çıkan ordusunun yorgun olduğunu söylemesiyle Sigurd araya bulacağını söylemişti. Alfred'in kale duvarlarının dışında bulunan kampına girdiler. Sigurd'un Alfred'in Mercia'dan ayrılmaya ikna etmeye çalışmasını izlediler ancak başarılı olamadı. Sigurd Basim'in tavsiyesine uydu. Barışı kanıtlamak ve Alfred'in Mercia'dan ayrılmasını sağlamak için Alfred'le en iyi savaşçılarını takas etmeyi teklif etti. Kral Wolfich adında bir askeri göndererek bunu kabul etti ve Basim'in de bir planı varmış gibi gözükerek kendini teklif etti. Ancak anlaşma imzalanmadan hemen önce Fulke çadıra daldı. Kral Alfred'in yanına koştu ve gerçek bağlılığını ortaya çıkardı. Geçmiş yaşamını bildiği için onun yerine Sigurd'u almayı talep etti. Alfred, Sigurd'u onlara ihanet eden Fulke'nin gözetimine verdi ve bu da Eivor ve Basim'i daha da kızdırdı. Eve döndüğünde Eivor, Randvi ile konuştu ve Randvi ona Fulke'nin Kuzgun klanına yazdığı, kardeşinin emin ellerde olduğunu ve aynı zamanda tarikatının onun gibi birine ihtiyacının olduğundan bahsetmişti. Bu Basim ve Haytam'ın yok etmek istediği tarikatın ta kendisiydi. Bir süre sonra Randvi, Basim'den gelen bir mektup almış ve mektupta deli kadın Fulke'yi bulduğu semte Eivor'un gelmesini istemişti. Eivor Manastır'da onu bekleyen Basim ile buluştu. Planı Fulke'yi bulabilecek Hristiyanlardan bilgi almak olduğunu söyleyen Basim, ayrıca arkadaş olduğu Kainebert adında bir başrahiple de tanıştırdı. Kainebert Eivor'dan Fulke hakkında bilgi karşılığında bir iyilik yapmasını istemişti. Kral Alfred, Sent'in eski Eldorman'ının yaşamını yitirmesinden sonra yeni bir yönetici atamıştı ve Kainebert halka öğrenmeden önce yeni kişinin kim olduğunu bilmek istiyordu. Eivor mektuba gizlice ulaşmıştı ve Alfred'in seçtiği Eldorman'ın tek Tetmund olduğu ortaya çıkmıştı. Kainebert bu habere üzüntüyle tepki göstermiş, yeni Eldorman'ın sadakatini kazanmak istediğini söylemiş ancak Tetmund'un kendi sürgününde Rochester kalesinde saklandığından bahsetmişti. Başrahip Tetmund'un sadakatini kazanabilmek için Eivor, Basim ve Oxenfordshire'daki Godric'in de desteğiyle Rochester kalesine baskın yapılacak ve hemen ardından gelen başrahip Tetmund'u kurtarmış gibi gözükerek sadakatini kazanacaktı. Planları bu şekildeydi. Aslında planları son noktaya kadar istedikleri gibi ilerlemişti. Ancak Tetmund yakalanmadan hemen önce esir düşmemek adına kendini zehirlemiş, hayatına son vermişti. Eivor başrahibe pazarlığın kendi payına düşen kısmını yerine getirdiğini söyledi. Kainebert ise ertesi gün Eivor'la buluşmak için manastırına dönerek kendini rahatlatmak için biraz zaman istemişti. Ertesi gün manastıra vardıklarında Eivor ve Basim, Kainebert'in odalarına girdiler ancak müttefiklerini Fulke'nin elinde ölü buldular. Kısa tehditkar konuşmaların ardından Fulke binayı terk etti ve dışarıdaki korumalara onları öldürmelerini ve cesetlerini Canterbury'e getirmelerini emretti. Eivor ve Basim Canterbury'e gitmeden önce bir merdiveni tırmanıp binadan kaçtılar. İkili şehre geldiğinde katedrale sızdı. Etrafı araştırdılar ve Fulke'nin sığınağını buldular ancak deli kadın Fulke çoktan gitmişti. Yakınlarda destan taşını fark ettiler ve sonunda kapalı kırmızı bir kapı buldular. Arkasında Basim varken kapıyı açtı Eivor ve işkence koltuğunun üzerinde küçük kapalı bir kutu göründü. Eivor kutuyu açtığında kardeşinin kopmuş sağ kolunu gördü. Çok geç kaldığını biliyordu ve öfkeden deliye dönmüş şekilde Basim'e başka ipucu olup olmadığını sordu. Ve o da Sussex'teki tarikata ait bir kale olan Portcaster'dan bahsetti. What is it? Tell me that you found something. Anything we can use. I may have. A fortress in Sussex. The Order trained soldiers there. We must be sure. Sigurd is running out of time.
Sigurd'un zamanı dolduğu için ikili bir sonraki adımda burayı kuşatmayı planladı. Eivor kaleyi araştırmaya giden Basim'e veda ederek Ravenshoft'a doğru yola koyuldu. Randvi ile konuşmak için eve döndüğünde Dag onun yoluna çıktı. Sigurd'un neden hala gelmediğini sordu. Eivor'un onu hiç aramadığını düşündü. Dag uzaklaşınca Randvi ile konuşup uzun evdeki odasında biraz kestirmeye karar verdi. Zaten stresli olan Eivor, gecenin ilerleyen saatlerinde Dag'ın bağırışlarıyla uyandı. Sigurd gelene kadar yönetimi üstlenmek için Holmgak yani düello için çevre çağrısında bulunan arkadaşına karşı savaşmak zorunda kaldı. Randvi dışarı çıktı ve kavgayı durdurmaya çalıştı ama işe yaramadı. Kavga sırasında Eivor son noktaya kadar birçok kez Dag'ı kavgadan uzaklaştırmaya çalıştı ama Viking dinlemeyecek kadar inatçıydı. Sonunda Dag yenilmişti ve son nefesini verirken yere düştü. Odin, Dag'ın Valhalla'ya girmesine izin verip vermeme konusunda nihai kararını vermeden önce Eivor'un yanında belirerek savaşçıya hakaret etti. Hala öfkeli ve üzgün olan Eivor, oraya toplanan kalabalığa Sigurd'u bulacağını, bunu herkesten çok istediğini ve yarsız kalmayacaklarının sözünü verdi. Sabah Dag'ın naaşı yerleşim yerlerindeki bir mezara defnedildi. Hala Basim'den haber gelmemişti. Randvi Fulke'nin peşine düşmeden önce daha fazla müttefik bulmasını tavsiye etmişti. Haytim ise Jorvik'te tarikatın daha fazla üyesini ortadan kaldırma şansının olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Eivor, Norveç'ten ayrıldıktan sonra Jorvik'e yerleşen arkadaşları Hjor ve Lufina'yı aramak için Jorvik'te çiçeklerle çevrili bir malikaneye geldi. Sonra Lufina'nın bağırma seslerini duydu. Arkadaşının yanına koşan Eivor, onu tanımayan ve hançer çıkaran Lufina'ya kendisini hatırlattı. Lufina Eivor'a gizemli, İsa'nın zavallı askerinden bir perşemen vermeden önce özür diledi ve son birkaç haftadır onu rahatsız eden kişilerin olduğunu söyledi. Lufina Eivor'u kraliyet salonundaki Hjor'a götürmeden önce Kızılel'in baskısı altındaki Jorvik'in durumu hakkında da bilgi verdi. Burada arkadaşlarını selamlayan ve ardından 3 ismin yer aldığı bir mektup veren Hjor ile buluştular. İğne, ateş nişanı ve mahzen. Hepsi de tarikat üyeleriydi. Hjor daha sonra ikiliyi Jorvik'in konseyiyle bir toplantının yapıldığı yere götürdü. Eivor Kral Rixich ile tanıştı. Kralın sağında duran Jorvik'in yüksek mevkili memur statüsündeki Audun, solundaki ise Halfdan Ragnarsson'un şefi Faravith'ti. Faravith onu hemen tanımış, Nene Nehri'nin oradaki eski kamplarına yerleştiklerinden haberi vardı. Tartışmada Faravith Piklerin saldırısından dolayı toplayabildikleri tüm erzağın askerler için kullanılmasından söz ediyor. Audun ise halk için Yule'nin yani festivalin devam etmesini istiyordu. Rixich, Kızılel'i idare etme konusunda Eivor'a izin verdi ve olayları halkın gözünden uzak tutmasını da ekledi. Eivor'un avı ateş nişanı lakabıyla anılan tarikatın sunduğu mesajların kişilere daha iyi ulaşması için Hristiyan metinlerini yakarak yok etmeyi hedefleyen Ingeborg ile başladı. Bir diğeri olan İğne ise tüccarlardan ve diğer yollardan el koyduğu malları satıp mahzen için gümüş toplayan liman reisi Grigori olmuştu. Ateş nişanına suikast düzenlediğinde Eivor, Odin ile beraber ona bakarken dördünden biri biziz demişti. Bu da konsey üyelerinden birinin tarikat için hizmet ettiğini doğrular niteliğinde. Hazır herkes Yuleti ziyafetinin hazırlıklarıyla ilgilenirken Eivor ve Lufina arşivi araştırmaya gittiler. Burada Lufina, kocası Hjor'un masasının başka bir yere taşındığını gördü. Arkasında ise gizli bir yer olduğunu keşfeden ikili baktıklarında şarapların olduğunu ve içerideki kokudan şarapların zehirli olabileceğini düşünmüşlerdi. Bu nedenle mahzenin Hjor olabileceğinden şüphe duymuşlardı. Eivor mahzenin kim olduğunu henüz bulamamıştı ve ziyafet Audun'un konuşmasıyla başlamıştı. Birkaç katılımcının zehirli şarabı içip yere yığılması üzerine bir duyuru yapmıştı. Artık Audun olduğu ortaya çıkan mahzen, Kızılel ve Kadim tarikatının planlarından bir bütün olarak bahsetmeye başladı. Audun, Eivor tarafından yok edildikten sonra kraliyet salonunda Rixich, Audun'u devirmedeki yardımından dolayı ona teşekkür etti ve bir ittifak daha kazanılmış oldu. Mümkün olduğu kadar çok müttefik kazandıktan sonra Eivor, sonunda Ravenshoft'ta tekrar Randvi ile buluştu. Aklı yalnızca Fulke'yi yenmeye ve kardeşini kurtarmaya odaklı şekilde Satsex'e doğru yola koyuldu. Eivor, Satsex'te Basim, Brodir, Erke, Stov ve Lufina gibi en yakın müttefiklerinden oluşan bir grupla buluştu. Sonrasında Güney'in yağmacısı Kont Guthrum ile tanıştı. Basim, Eivor'un güçlerinin tamamı henüz gelmediği için Sigurd'u kurtarmaya henüz hazır olmadıklarını belirtti. Guthrum da böyle düşünüyordu. Ancak ne kendisinin ne de kardeşinin buna zamanı yoktu.
Eivor gizli olanların söz ettiği bölgedeki gözcülerle ilgilenmek üzere oradan ayrıldı. Gözcüleri ortadan kaldırdıktan sonra o sırada yeni kamplarını kurmuş Basim ve Guthrum'un yanına geri döndü. Bilmedikleri başka gözcülerin olabileceğini önceden söylemiş Basim haklı çıkmış, Fulke'ye haber ulaşmış ve kamplarına Portcaster birlikleri saldırmıştı. Fulke'nin şampiyonu gelmeden hemen önce onları geri püskürtmeyi başardılar ve askerlerini geri çekilmelerini söyleyen liderlerini izledikleri sırada zaferlerine aşırı güvenen Broder ve Brodir kardeşler Eivor'un uyarısına rağmen Fulke'nin şampiyona saldırmışlar. Broder yaralanmış, onun kadar şansı olmayan Brodir ise hayatını kaybetmişti. Guthrum, Brodir'in ve kendi askerlerin çoğunun ölümünden Eivor'u sorumlu tutmuştu. Tartışmaları kamplarına gelen Uppa ve Soma ile son buldu. Guthrum gittikten sonra müttefikleriyle planlar yapan Eivor, İlk olarak Stowe ve Erke ile beraber çekildiklerini düşünmeleri için bir Sakson kampı olan Forward kampını ele geçirip yeni kamplarına taşınacaklardı. Müttefiklerinin de yardımıyla Fulke'nin yiyecek kaynağını, takviye kuvvetlerini ve malzemelerini yok ettikten sonra Eivor, Forward kampına döndü ve aralarında Hanwald, Psikopos Dörlaf gibi yeni gelen müttefiklerini karşıladı. Ayrıca Soma Winchester'dan gelen Sakson takviye kuvvetlerinin olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Psikopos Dörlaf onlara mümkün olduğu kadar zaman kazandırmak için gelen birliği karşılamaya gitmişti. Portcaster kuşatması başlamadan hemen önce kalenin duvarlarına yaklaşan Fulke'ye bir teklif sunmuştu Eivor. Bunu teke tek halledebileceklerini söylemişti. Ancak Fulke sadece daha da öfkelenmesini sağlayarak Eivor'u saldırıya geçirdi. Müttefikleriyle birlikte tek tek kapıları kırıp düşmanlarını yere sererken sonunda Sigurd'un işkence koltuğunun olduğu odada buldu kendini. Balkondan dışarı baktığında deli kadını yakınlardaki bir kiliseye doğru koşarken gördü. Eivor ve Basim onu bir köprüden geçerek büyük bir kapıya kadar takip ettiler ve kapıyı zorla açtıklarında sonunda yaralı ve bitkin haldeki Sigurd'u buldular. Basim Sigurd'un yanında kalacağını, Eivor'a devam etmesi gerektiğini söyledi. Yeraltı kapısı kilisenin altındaki yeraltı mezarlarına açılıyordu ve yeraltı mezarlarının etrafını aradıktan sonra Eivor sonunda ortasında tekli bir ateşin olduğu karanlık bir odada buldu kendini. Fulke gölgelerin arasında belirdi ve ikisi kavgaya tutuştu. Bir yandan da konuşuyorlardı. Eivor Fulke'yi üst katı kadar ve etrafının İskandinav askerleri tarafından sarıldığı bir mezara kadar kovaladı. Sonunda Eivor Fulke'yi öldürdü ve bu da onu rüya durumuna götürdü. Burada kadını dövmeye devam ederek öfkesini serbest bıraktı. Ancak Eivor Fulke'nin Sigurd'u kurtardığını söyleyen Odin tarafından geri çekildi ve bu sırada deli kadın çılgınca güldü. Fulke'nin arkasında kafasına ipler bağlanmış, zincirlenmiş, baygın bir Sigurd'un dev bir hayaleti vardı. Eivor ve Odin Fulke'nin yerdeki bir kolu çekmesini, ipleri kontrol etmesini ve Sigurd'un kafasını geriye çekmesiyle gözlerinin parlamasına ve zihninin açılmasına neden oluşunu izlediler. Dev Sigurd prangalarından kurtulup aşağıya uzandı. Fulke'yi yakaladı ve Odin onun insanlığın en büyük başarılarından birini gerçekleştirdiğini söylemeden önce onu ezip toz haline getirdi. Dev Sigurd Eivor'u da yakalamak için uzandığı sırada rüya durumundan çıkmış ve ona doğru gelen Sigurd ile Basim'i görmüştü. Konuşmaları gelip onlara Winchester'dan takviye kuvvetlerinin geldiğini söyleyen Psikopos Dörlat tarafından kesintiye uğradı. Eivor Basim'e Sigurd'u götürmesini söyledi. Uppa, Soma ve diğer müttefiklerine katılarak savaşı doğru koşmaya başladı. Dövüşte Eivor ve geri kalan arkadaşları Sakson askerlerine karşı savaştı. Sonunda hepsini yendiler ve galip geldiler. Revensop'a dönmeden önce müttefikleriyle vedalaşan Eivor uzun bir aradan sonra artık kardeşiyle görüşmenin heyecanını yaşıyordu. Yerleşim yerinde kontlarının dönüşünü almak için bir kutlama yapılıyordu. Ancak Sigurd'un kendisi de kötü bir ruh halinde görünüyordu. Sigurd Eivor'u Kuzgun klanının lideri olarak zaman geçirmekle ve onu sorgulayan herkesi öldürmekle suçladı. Sigurd tahtından kalktı ve klanından özür dileyip partiden ayrılmadan önce Eivor'u azarlamaya devam ediyordu. Rand ve Eivor'dan Sigurd'a ne olduğunu öğrenmesini istedi ve dışarıya kadar takip eden Eivor, Sigurd'u Dagon mezarının başında otururken buldu. İkili daha sakin bir sohbete başladı. Sigurd, Fulke'nin acısını yeniden doğuş için kullandığını, zihnini açtığını ve gelecekte kim olduğunu, Isur reenkarnasyonu Tyr olduğunu anlamasını sağladığını açıkladı. Eivor yine bir ittifak sağlamak için ve kendisiyle şahsen görüşmek isteyen Northumbria Lord'u Halfdan Ragnarsson ile görüşmek üzere tekrardan yollara koyuldu. Halfdan'ın topraklarına ulaşan Eivor, yakınlardaki tepelere doğru giden savaş kalıntılarını takip ettiği sırada Faravid'i bir grup Vikingle birlikte fark etti. Faravid'e yaklaştı ve onu selamladı. Faravid Eivor'a Halfdan'ın ayrıldığını söyledi ancak onlar onu aramaya gitmeden önce ikisi düşman Pikler tarafından saldırıya uğradı. Eivor Faravid'le yeniden bir araya gelmeden önce müttefiklerinin Pikleri ortadan kaldırmasına yardım etti.
Daha fazlasının da geldiği sırada yakınlarda bir boru sesi duyulmuş, Halfdan piklerin arasında belirip onları adamlarıyla birlikte bir güzel elden geçirmişti. Halfdan ve Eivor ilk defa yüz yüze tanıştığı tepenin eteğinde buluştu. Eivor ile özel olarak konuşmayı ima ederek Donachester'a doğru yola çıktı. Kalesine vardığında Eivor, Rixich ve Halfdan'ı tartışırken buldu. Rixich piklerle olan savaşın hemen bitmesini istiyordu. Ancak Halfdan daha stratejik düşünüp kış aylarına saldırmak yerine baharda saldırmanın daha iyi olacağını söylüyordu. Konuşmak için daha sakin bir yere giden Eivor ve Halfdan, kardeşiyle birlikte kazandıkları savaşlardan ve onlar kadar fedakarlık yapmış, yanında bulunmuş Faravith'ten bahsetti. Ancak artık durumların değiştiğini söyleyen Halfdan, Faravith hakkındaki şüphelerinden bahsetti ve Eivor'a onu zehirlemeye çalıştığına inandığı için bal şarabını deniz atı boynuzu ile filtreleyip öyle tükettiğini söyledi. Halfdan, Eivor'dan Faravith'in gerçekten göründüğü kişi olup olmadığını araştırmasını istedi. Bunun üzerine Faravith ile kampta buluşan Eivor, birlikte pikleri geri püskürtmeye başarmış, yuvalarına doğru kaçmaya başlayan gözcüleri de haber veremeden yok edip aynı zamanda yerleşkelerinde bulmuşlardı. Baskın düzenlenip tüm pikler etkisiz hale getirildikten sonra Faravith, Eivor'a Magnus Kalesi'ne saldırıp savaşı sona erdirme planından bahsetti. Donachester'a dönerek Eivor, Halfdan'a Faravith hakkındaki ilk izlenimlerini aktardı. Eivor ayrıca Halfdan'ı Moira tarafından hazırlanan ilacı içerken buldu. Faravith'in ona vermesini istediği kadehi Viking'e teklif ettikten sonra zehirlemeye teşebbüsle suçlayarak öfkeyle kadehi odanın diğer ucuna fırlatmasını izledi. Moira'dan da şüphe duyduğunu dile getiren Eivor bu şüphesinde yanılmış, zaten Halfdan'a sunmadan önce kendisinin de tadında baktığını öğrenmişti. Zamanında annesinin de aynı hastalığa yakalandığını söyleyen Moria, tedavisinin olmadığını, ilaçların sadece aklının bulanıklılığını ve acısını hafiflettiğini söylemişti. Eivor ona bu durumu anlatmış, bunun hastalık olabileceğinden bahsetmiş ancak Halfdan buna inanmak istememişti. Eivor kısa süre sonra Jorvik'in kuşatmasında kullanılmış ve Halfdan'ın ilk kamplarından biri olduğunu söyleyen Faravith'i orada bulmuştu. Atını Jorvik'e süren Faravith'i neden oraya gittiği konusunda bir fikri olmadan takip etmişti Eivor ve ancak nedenini oraya ulaştıklarında öğrenmişti. Kendilerini kraliyet salonunda bulan ikili, onları iyi karşılayan ancak Halfdan'dan emir almadıkları için yardım taleplerini reddeden Rixich ile konuştu. Faravith'in piklere saldırı planıydı bu. Tabi bunun için de birliklere ve desteğe ihtiyacı vardı. Bunun üzerine Halfdan'ın emri altında bir düzen oluşturmaya yardım edebilecek müttefiki Hior'a döndüler ve o da sahte bir emir yazmayı kabul etti. Eivor sahte emri Rixich'e verdi. O da bunu kabul etti ve ordusunun kullanılmasına izin verdi. Ancak ayrılmadan önce Rixich, Eivor'a sadakatini ve kimin için savaştığını sorguladı. Şüphelenen Eivor, Faravith ile buluşmak için Stanwich'e gitti. Kampta Eivor Magnus Kalesi'ne saldırmaya hazırlandı. Kaleye giden yolda Luffina'nın güçlüleriyle karşılaştılar ve Halfdan'ın beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla şok olsalar da kuşatma çalışmalarına devam ettiler. Eivor, Faravith ve Halfdan arasındaki gerilim yükseldi ancak onları savaşı hatırlatan Luffina tarafından bu çok sürmedi. Piklerin bir mesaj verdiğini fark ettiler ve Eivor ile Halfdan kalenin duvarlarına yaklaştılar. Taş duvarın tepesinde Piklerle ittifak kurmuş, Northumbria'nın kralı olmak gibi hayalleri kapılan Rixich vardı. Halfdan'ın öfkesi baskını başlattı. Kalenin içine doğru ilerlediler ve bölgeyi Piklerden temizledikten sonra Rixich'in kuzeye kaçtığını gördüler. Eivor hainin peşine düştü ve ona suikast düzenleyerek onu buz gibi bir ölüme terk etti. Ona yetişen Halfdan Eivor ile buluştu ve burada Northumbria'nın tek kralı olacağını, başka bir kral olmadan tek başına yöneteceğini söyledi. Taş giyme töreninde Eivor, Faravith ve Halfdan'ı dışarıda konuşurken buldu. Onları içeri götürdü ve taş giyme töreni başlamadan önce Moira, Hior, Luffina ve Faravith gibi müttefikleriyle konuştu. Eivor, Halfdan'ın en yeni müttefikleri Kuzgun klanını duyurmasını izlediği sırada Halfdan bir anda içtiği kadehi düşürerek öksürük krizine girdi. Kurşunu tespit eden Halfdan anında Faravith'i suçladı. Faravith kılıcını çekti ve kendini savunmaya geçti. Bu durumda haklı gibi gözüken Halfdan'ın yanında olmayı tercih etti Eivor. Eski arkadaşını mağlup etti ve onu pişmanlık belirtileri göstermesine rağmen çekicini kullanarak onu idam eden Halfdan'a getirdi. Taş giyme töreninin ardından Halfdan, Eivor'a ittifaklarını simgeleyen bir kol bandı hediye etti.
Ravensworth'ta Asgard'daki vizyonlar üzerine düşünmeye zaman bulan Eivor, başka bir iksir hazırlaması için gerekli bitkilerle birlikte Valka'ya döndü ve bu sefer onun Jotunheim'a gitmesine neden oldu. Eivor vizyonlarında Havi olarak Loki'nin eşi Angraboda, Hirokin, Jotun kralı Strungr ve Strungr'ın kızı Gunlodr olmak üzere çeşitli Jötnarlarla tanıştı. Strungr'ın çalınan kazanını geri getirecek ve böylece hem onun hem de kızının güvenini kazanıp Utgard'daki evinin mahzeninde sakladıkları bal şarabını çalacaktı. Daha sonra Mimir'in kuyusuna giderek dünya ağacının onu tanıması ve tekrardan doğabilmesi için kuyuya gözünü feda edecek ve bu karışımı Aesir'in Ragnarok sırasında kaderindeki ölümünün ötesinde yaşamasına olanak tanıyacaktı. How much would you sacrifice to be freed of fate's shackles? Would you give your tongue, your hand, your sight? I would give all that and more. Eivor Valka'nın kulübesinde uyandı ve kahine vizyonlarını anlattı. Asgard'a geri dönme zorunluluğu hissetti ve onu takip ederek Asgard iksirini bir kez daha içti. Jotunheim'daki maceralarının ardından Havi, daha öncesinde kendisine tüm zincirlerden ve koparılması mümkün olmayan bir kordon yapılmasını Cüce Ivaldi'den istemişti ve karşılığında özgürlüğünü geri vereceğini söylemişti. Ivaldi tüy kadar hafif ve ipekten bir halata benzeyen Gleipnir'i Havi'ye hediye etti. Bunun karşılığında özgürlüğünü alan Ivaldi, Havi ile vedalaşıp Svartalheim'a doğru yola koyuldu. Sonrasında Tyr ile buluşan Havi, daha önce birçok kez bağlamaya çalışıp başarısız oldukları Loki'nin oğlu Fenrir'i bir kez daha oyuna getirip bağlamaya çalışmışlardı. Tyr, Kurt Fenrir'e küçüklüğünden beri baktığı için aralarında bir bağ oluşmuştu ve teminat olarak kolunu ağzına almasına izin vermişti. Havi Fenrir'i bağlamaya başlamıştı ki ipin sıkmasıyla canı yanan kurt dişlerini daha da Tyr'in koluna geçirmiş, Tyr bağı çözmesini söylemiş ancak Havi oralı olmamıştı. Bağlamayı başarmışlardı ancak bu süreçte Tyr kolunu kaybetmişti. Rüyanın bitiminden önce Havi, Nornir'den kaderinden başarıyla kaçtığını ve başka bir yaşamda yeniden doğacağını açıklayan bir vizyon aldı. Have you come to say what I fear? Not to say, but to show a vision of the times to come. none living or dead now equal our heavy in arrogance. To believe that you could remake your fate thus. For all your efforts, for all your struggles, the threads of fate still bind you as tightly as ever. And yet, from this pattern, a single strand escapes the fray and stubbornly clings to the weave. Aesir, Vanir, your doom will come. The earth will shake, the sun will die. Jötnar will stalk your streets as fire rains upon your heads. And the great wolf Fenrir will feast upon your blood. But you have found a way to live beyond this terror. Let it flow. To cheat your death. From the life tree we go, to the life tree we shall one day return. Mind and spirit will surge to a time far beyond your own. To a time in which you shall be reborn. None may follow. Loki least of all. It is done. Time to face our end. Havi olarak geçirdiği zamanın ardından bir kez daha uyandı Eivor ve İngiltere'deki maceralarına devam etmeden önce Valka'ya vizyonlarını anlattı.
Eivor Randvi ile Nottinghamshire'da bir ittifak hakkında konuştu. Randvi, Eivor'u 10 yıldır görmediği Willy tarafından ilçeye davet edildiğini söyledi ve o da bunun üzerine yola koyuldu. Eivor Nottinghamshire sınırlarına geldiğinde Danimarkalılar ve Saksonların barış içinde yaşadıklarını fark etti ve buranın gerçekten de Hemming Jarl tarafından yönetildiğini, bunu ancak onun gibi birisinin yapabileceğini düşündü. Sonunda Eivor'u mutlu bir şekilde karşılayan Tryggvi'yi buldu. Tryggvi ona Willy ve Hemming Jarl'ın Ülkerholt kalesinde Piklerle savaştıklarını söyledi. Arkadaşlarını beklemek istemeyen Eivor ve Tryggvi diğer Viking askerleriyle birlikte nehrin yukarısındaki kaleye doğru yola çıktılar. Ülkerholt kalesine bakan Hemming Jarl ile görüştü Eivor. Sonrasında da Willy ile kısaca konuştu. Baba oğlun savaşçıları motivasyon dolu sözlerinden sonra Ülkerholt'a doğru saldırıya geçtiler. Başarılı bir kuşatmanın ardından savaş sırasında yaralanan Hemming onu kulenin tepesinde karşıladı. Nottinghamshire'ın geleceği ile ilgili son dönemde yaşadığı ikilemden bahsetti. Fazla zamanının kalmadığını bilen Hemming, Eivor'dan Tryggvi ile Willy arasında verilecek bir kararla sonraki Nottinghamshire konutunun seçilmesine yardım etmesini istedi. Willy'nin liderlikte gözünün olmadığını, onun savaşçı yüreğini dinlediğini, ayrıca Tryggvi'nin liderlik zekası olan iyi birisi olduğunu ama soyu onun kadar iyi olmadığını biliyordu. Kinder şelalesine çekilen Willy'yi Eivor orada buldu. Onunla konuştu ve babasının rolünü üstlenmesinin görevi olduğunu söyleyerek onu ikna etmeye çalıştı. Bir süre konuştuktan sonra bir İskandinav savaşçı geldi. Willy'yi çağırdı ve ona Hemming Jarl'ın kötüleştiğini söyledi. Hızla babasının yanına döndü ve Eivor da onu takip etti. Ölmeden önce son sözlerini söyleyen Hemming ile son kez uzun evin odasında buluştular. Kimin daha iyi Jarl olacağından emin olamayan Eivor, bunun için Hemming'in kahinini ziyaret etti ve kahinin dediği gibi dağın zirvesine çıkıp orada meditasyon yapmaya başladı. Farklı bir boyutta gibiydi ve arkasını döndüğünde Hemming Jarl'ın hayaletini gördü. Ona bir sonraki konutu seçmenin kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi. Seçiminin doğru kişi olacağından bahsetti. Eivor'u Sigurd'un yerini almaya çalışmakla da suçladı. Ancak o reddetti ve ikisi sonunda kavgaya girişti. Hemming yenildi ve bu gerçek ölüm olduğunu söyleyerek göklerde beliren Odin'e doğru yürüdü ve gözlerden kayboldu. Willy ile Tryggvi aralarında tartışıyordu. Tryggvi, Hemming Jarl'ın gidişiyle bir amacının kalmadığını, ona sadık olarak devam edip hayatına son vermek istiyordu. Willy ise onu durdurmaya, bunun çok kötü bir fikir olduğundan bahsediyordu. O bunu izlerken Odin bir kez daha yanında belirdi ve ona toprakları kendisine almasını söyledi. Her iki adamın da artılarını eksilerini belirterek bunu reddetti. Cenaze töreni düzenlendi ve Hemming Jarl'ı çeşitli klanların çeşitli hediyeleriyle son yolculuğuna uğurladılar. Ertesi gün kont toplantısı düzenlendi. Sonunda hakkı olanı almaya kabul eden Willy liderlik koltuğuna geçti. Yalnız olmadığını, arkadaşlarının ve Tryggvi'nin de desteğiyle burayı en iyi şekilde yöneteceğini söyledi ve Eivor rahat bir nefes alıp yerleşkesine doğru yola koyuldu. Haytham, Jorvik ve Lunden'de bulunan lakapla aynı olan İsa'nın zavallı asker arkadaşından başka bir mektup aldığını öğrendi Eivor. Gitmeden önce Randvi ile bu mektubu tartıştı. Randvi ona Vikingler için tehlikeli olabilecek tam bir Sakson şehri olan Winchester hakkında daha fazla bilgi verdi. Eivor dikkatli bir şekilde Winchester'a doğru yola koyuldu. Mektupta adı geçen Sigabald adında beyazlar içindeki bir adamla konuştu. Sigabald Eivor'u yalnız bırakmadan önce üst kattaki bir odaya götürdü. Rafların arasından bir ses konuştu ve çok geçmeden kendisinin Kral Alfred'den başkası olmadığı ortaya çıktı. Eivor, Alfred'in Sigurd'u Fulke'ye verdiği Oxenfordshire zamanını hatırladı. Daha sonra Fulke'yi öldürmekten kendisinin sorumlu olduğunu açıkladı ve Alfred de onu tebrik etti. Daha sonra gizemli zavallı askerden gelen 3 kadimin kod adlarını ortaya çıkaran bir mektup verdi. Dar ağacı, Talek, Saks. Alfred Saks'ın zaten ölmüş olan Aelfred adında bir psikopos olduğundan da bahsetti. Eivor kralın isteği üzerine şu an için ortalarda gözükmeyen Godwin'i bulmak için oradan ayrıldı. Aramasına Godwin'in Sakson muhafızları tarafından kuşatılmış malikanesinde başladı. Olay yerini araştırdı ve tarikatın geri kalan 2 üyesinden gelen 2 mektup buldu. Ayrıca Godwin'in tutuklandığını öğrendikten sonra Winchester garnizonuna gitti. Eivor sonunda Godwin'i buldu ve ikisi garnizondan kaçarak dışarıda yeniden toplandılar. Eivor araştırmacıya araştırma belgelerini verdi ve Godwin tarikatın bir parçası olduğundan şüphelendiği Shelvin'den bahsetti ona. Daha sonra kasaba pazarındaki dar ağacı lakabıyla anılan Shelvin'e suikast düzenledi Eivor. Ardından Talek hakkında bir şeyler öğrenip öğrenmediğini sorgulamak için Godwin'in yanına geri döndü. Vardığında Alfred de oradaydı. Talek hakkında şehrin çocuklarına ulaştığından ve onları kötü etkilediğinden bahsedilmiş.
Bunun üzerine Eivor birkaç çocuğu sorgulaması üzerine Arwen ile Wigbert'i bulmuştu. Talek'ten haberdardılar ve ondan korkuyorlardı. İki çocuk Eivor'a güvenmişti. Tabi bu çocukların bir aldatmacasıydı. Ama onu durduramamıştı. Ayrıca onu yer altındaki lağıma götürecek anahtarı da vermişlerdi. Eivor kanalizasyonları keşfettikten sonra Hilda'nın olduğu ortaya çıkan tarikatçıyı yok edip tekrardan Godwin'in yanına geri dönmüştü. İkili psikopos Aelfred hakkında tartıştı ve öldüğü iddialarına inanmayan Eivor, Aelfred'in cenazesine katıldı. Oradan edindiği bilgiler şüphelerinin hiç de asılsız olmadığını kanıtladı. Alfred'in konuşma yaptığı yere sızdı ve komploya kurban gidecek Alfred'i kalabalığın arasında saklanan saksı yani Aelfred'i bulup yok ederek önlemiş oldu. Alfred yardımına minnettar olarak Eivor'u Hristiyanlaştırmayı teklif etti. Godwin ortaya çıktı ve Eivor'a gümüş bir haç sundu. O bunu aldı ancak teklifi reddetti. Godwin hançerini çekerken Alfred ve Sigabald izinsiz giriş zilini çalarak ayrıldılar. İhanete uğrayan Eivor şapelden ayrıldı ve onu arayan gardiyanlarla dolu Winchester'dan kaçtı. Ravensop'a döndüğünde Eivor, Randvi ile konuştu ve ona Winchester'daki durum hakkında bilgi verdi ve artık şehirde hoş karşılanmayacaklarını da ekledi. Randvi ayrıca Sigurd'un onunla konuşmak istediğini de söyledi. Birkaç haftadır kendi düşüncelerine gömülen Sigurd, Eivor'u hoş karşıladı ve Midgard'daki zamanının bittiğine inandığını ve Valhalla'yı görmek istediğini söyledi. Aklı karışan Eivor'u bunun ölüm değil asıl yaşamının olduğunu söyledi. Babalarına veda etmek ve Sigurd'un nihai kaderini bulmak için Norveç'e dönerken kendisine eşlik etmesini istedi. Kardeşinin isteğini kabul etti ve beraber Norveç'e doğru yola koyuldular. Mürettebat Norveç kıyılarına yaklaşırken Eivor ve Sigurd, Kral Harald'ın yanı sıra babaları Stybbion'ın ihanetinden bahsetti. Uzun gemi kısa sürede Alrekstad'a ulaştı. İkili dar gemiden ayrıldı ve doğruca Stybbion'ın orada olacağı söylendiği kasabanın meyhanesine doğru yürüdüler. Yolda bir adam ve bir kadının Stybbion hakkında konuştuklarını, onun meyhaneden hiç ayrılmayan çaresiz, kırık bir adam olduğundan bahsettiklerini duydular. İkili içeri girdiğinde yığılmış haldeki Stybbion'ı buldu. Sigurd şaşkınlıkla dönüp ikisini selamlayan babasını uyandırdı. Sigurd aynı sevinçle karşılık vermemişti ve babasına ihanetinden dolayı öfkeyle saldırdı. Eivor öfkesine yenik düşmemesi için Sigurd'u dizginledi ve yüzleşmenin ardından ikili oradan ayrıldı. Rıhtıma vardıklarında Eivor kardeşine gördüğü vizyonları sordu. Sigurd, Hordlefire'daki bir kapıdan ve onun üzerindeki destan taşından bahsetti. Yggdrasil'den ve İskandinav tanrılarından da bahsetti. Eivor ayrıca kardeşine kendi vizyonlarının yanı sıra Valka'nın kehanetlerinden ve yakında büyük bir ihanetin gerçekleşeceğinden de bahsetti. İkili sonunda uzun gemilerine bindiler ve Hordlefire'a doğru yola çıktılar. Yolculukları sırasında İngiltere'deki olaylardan ve Guthrum ile Kral Alfred arasındaki savaştan konuştular. Sigurd İngiltere'deki meselelerle ilgilenmediğini ifade etti. Furke'nin ona yaptığı ızdırap dolu şeyden sonra görülerinin güçlendiğini ve yapmasaydı asıl benliğini asla bulamayacağını dile getirdi. Sonunda uzun geminin önünde bir kar fırtınası belirdi. Sigurd mürettebata kalmasını emrederken ikisi uzun gemiden indi ve kar fırtınasının içinden geçerek sonunda Goinheller mağarasına girdiler. Ardından büyük bir isu kapısı buldular. Kapının açılmasına neden olan farklı bir dilden gizemli bir şeyler söylerken izledi Eivor onu ve gerçekten işe yaramıştı. İkisinin asansör benzeri bir platform üzerinde yürüdüğü sırada Sigurd yine farklı bir dilden konuşup platformu etkinleştirdi ve aşağı doğru platform harekete geçti. İnişleri sırasında Eivor tanık olduğu her şeyden hayretle bahsetti. İkisi sonunda önlerinde beliren büyük parlak ağaca ulaştılar, Yggdrasil'e. Devasa mekanik ağacı giden uzun taşlı bir yolda koşturuyorlardı artık. Burada Eivor, Valka'nın annesi Svala'nın 6 daldan birine asıl olduğunu fark etti. Sigurd daha sonra ağacın ortasına doğru yürüdü ve burada sırtına yapışan dallardan biri onu alıp yukarı kaldırdı. Daha sonra Eivor da dallardan birinin sırtına takılıp onu yukarı kaldırmasıyla kendini aynı durumda buldu ve onu da bilinçsiz hale getirdi. Eivor Ravensop'taki kendi odasını anımsatan bir odada uyandı. Dışarı çıktığında yüzlerce Einherjar savaşçısının Valhalla'nın İsu simülasyonunda ziyafet çektiğini gördü. Altın bir kapıya yaklaştı ve burada Sigurd'u iki koluyla birlikte Svala ile konuşurken buldu. Sonunda savaş düdüğü çaldı ve altın kapı açıldı. Eivor ve Sigurd birkaç savaşçının birbiriyle savaştığı altın tarlalara doğru koştular. Büyük bir güce sahiptiler. Bir süre sonra kardeşi onu düello için yanına çağırdı ve ikisinin etrafında savaşçılar bir çember oluşturdular. Kardeşler birbirleriyle kıyasaya savaştılar. Sonunda Sigurd mağlup oldu.
Eivor, Sigurd'un sağ kolunu kesmişti ve endişe içindeydi. Ancak Sigurd ona sorun olmadığını ve gerçekten yaralanmadığını söyledi. Dövüşten sonra savaş kornası bir kez daha çaldı ve simülasyon sıfırlandı. Odada bir kez daha uyandı ve daha önce olduğu gibi aynı tezahüratları ve iltifatları duyarak dışarı çıktı. Yine iki kolu olduğunu gördü kardeşinin ve ardından savaş düdüğü yeniden çaldı. Yine kapı açıldı. Eivor yorulup Sigurd'u bulmadan önce sahaya koştu ve daha fazla savaşçıyla savaştı. Kardeşini bulduğunda Sigurd'un bir kez daha sağ kolunu kaybettiğini gördü. Yakınlarda biyolojik babası Varin gibi görünen bir savaşçı gördü. Ancak gün yeniden sıfırlandığından bunu doğrulayamadı. Odada bir kez daha uyandı. Sigurd ile Svala'yı bir kez daha bulmak için oradan ayrıldı. Babasını bulmaya çalıştı ve öldürülenlerin bulunduğu salonun her yerini aradı. Ancak o her kimse onu bulamamıştı. Tam bulunmuştu ki savaş kapıları bir kez daha açılmıştı ve savaşçı dışarı koşmuştu. Eivor onu takip etmişti ancak kısa sürede onu savaşçıların arasında tekrardan kaybetmişti. Bölgeyi aradı ve babasını görmeden kolunu bir kez daha kaybetmiş olan Sigurd'u buldu ve arkasında da babası sandığı kişiyi gördü. Gittiğinde o olmadığını hemen anladı. O sırada havadaki oklardan biri Havi'nin görülerde kaybettiği gözünün aynısı olan sol gözüne isabet etmişti. Savaş kornası yeniden çaldı ve Eivor 4. kez uyandı. Bu kez onu gerçek Varin'i tanıtan Sigurd karşılamıştı. Ancak babasının orada olmaması gerektiğini biliyordu ve bu da Eivor'a simülasyonu ve amacını sorgulamaya itti. Sigurd'u yemek salonuna kadar takip etti ve burada Svala'yı simülasyonun gerçek olmadığına ikna etmeye çalıştı. Bu dünyada yaşamak istemeyen ve ayrılma kararı alan Eivor, kendi isteğiyle burada kalmayı sürdürmek isteyen Svala'ya veda ettikten sonra bu sefer de Sigurd'u bulmaya gitmişti. İlk başta isteksiz olan Sigurd sonunda simülasyondan ayrılmayı kabul etti. Ancak çok geçmeden Eivor, Odin tarafından durduruldu ve görüş durumuna götürüldü. Odin ona geçmiş maceralarını ve başarılarını gösteren hologram koleksiyonunu gezdirdi. Ancak o, Odin'in Valhalla'da kalma teklifini yine de reddetti. Öfkelenen Odin mızrağı Gungnir'i yere sapladı ve altın renkli bir şimşek patlaması yaşandı. Bu da Eivor'u yere sermeye yetti. İkili Eivor'un elinde babasının baltasından başka hiçbir şey olmadığı bir çatışmaya girdi ve rakibinin hiçbir hasar almamasıyla sürekli olarak yere serildi. Kısa bir süre sonra Sigurd'un bir dizi merdivenin dibinde durduğu Asgard'ınkilere benzer parlak bir kapı ortaya çıktı. Eivor simülasyondan çıkmak için Sigurd'un yanına koştu ama Odin baltasını kontrol ederek onu her seferinde geri çekerek savaşmaya ve koşmaya zorladı. Sigurd'un yanına Randvi, Valka ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer müttefikler de katıldı. Sonunda babasının baltasını bıraktı ve onu kapıda bekleyen kişilere doğru koşmaya başladı. Coward of cowards! Beggar's bastard! Stand and face me, you feeble-armed thrall! Leave me now. You are nothing. With me, have wisdom, glory, power. What more do you need? Everything else. No! Yggdrasil'in dallarından kurtulmaya başaran Eivor bu sefer Basim'in Sigurd'un boğazına bıçak dayayarak rehin tuttuğunu gördü. Basim ona doğru gelen Eivor'u görünce Sigurd'u yere serdi ve uzaklaşmaya başladı. İkili dövüştüğü sırada Basim'in asıl aradığı kişinin Eivor olmasından ve oğluna yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğinden söz etmişti. Kafası karışan Eivor ise isteksizce hainle savaşmayı sürdürmüştü. Çok geçmeden Basim'i Sigurd'un önünde ona bir darbe indireceği sırada kendisi bunu engellemiş ve Yggdrasil platformunun ortasında savaşmaya devam etmişlerdi.
Sigurd platformu etkinleştirerek dalın aşağı inmesine ve bu sayede Eivor tarafından boğulmakta olan Basim'in sırtına takılmasını sağlamış oldu. İkili mağlup olan gizli olanın havaya kaldırılmasını izledi. Sigurd önceki geçmiş maceralarını, Eivor'un yaptığı fedakarlıkları hatırlattı ve yerleşkenin başına kendisinin geçmesi gerektiğini söyledi. Sonunda ekibiyle birlikte eve döndüler. Kısa süre sonra uzun eve yaklaştılar ve Eivor'un klan üzerindeki yeni liderliğini simgeleyen kontun sandalyesinde oturmasını izlediler. On ocean steed my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. We beat and blaze our trail of red, till Odin gazed upon the dead. The voice resound the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those who fight and those who fall. May horns resound the mighty hall. For we who fight, for we who fall. Kuzgun klanının yeni Yardkonası olduktan bir süre sonra Eivor, Randvi ile bir kez daha buluştu ve Hamtukshire'dan Kral Alfred ve Sakson ordusundan bahsetti ona ve onların savaşa hazırlandıklarını söyledi. Guthrum ve Uppa büyük bir güç toplamıştı ve savaşmayı planlıyorlardı. Eivor güneybatıya Verham'a gitti ve burada eski müttefiki Soma ile buluştu. Alfred'in haylaz yöntemlerini bilen Soma, Eivor'a barış toplantısında Guthrum'a katılmasını söyledi. Kilisede Guthrum'u Alfred ve Gudwin ile tartışırken buldu. Guthrum bölgeyi rahatlıkla aldığını söyleyerek gücünü göstermişti ve Wessex tahtını istediğini de eklemişti. Alfred ise bir anlaşma yaptıklarını hatırlatıp yağmalanan kasaba Verham'ı terk etmeleri karşılığında vergisini vermeyi kabul etmişti. Alfred ayrıca farklı bir bölgedeki savaş sırasında Uppa'nın ölümü hakkında bir açıklama da yapmıştı. İki Viking inanmak istemedi ancak Winchester'da da olanları hatırladıktan sonra Eivor o öfkeyle savaşçılara köyü yerle bir etmelerini emretmişti. Köyü yakıp yıktıktan sonra Alfred'in gittiği yerin Wessex değil Chippenham olduğunu kararlaştırmışlar ama gitmeden hemen önce tüm adamlarına ihtiyacının olduğunu söyleyen Guthrum'un adamlarını rehin tutulduğu yerden çıkarmayı da başarmışlardı. Eivor ayrıca arkadaşı ve müttefiki olan Uppa'nın başına gelenlerin doğru olduğunu da öğrenmişti. Chippenham yakınlarındaki kampta Soma ve Guthrum ile yeniden bir araya geldi Eivor ve yardım çağrısına katılan tüm müttefikleriyle konuşmaya gitti. Bu grup arasında Broder, Finir, Erke, Stov, Gadrich, Piskopos Dörlaf, Lufina, Hior, Willy ve diğer tanıdığı kişiler de vardı. Chippenham muharebesinde müttefikleriyle birlikte çevresinde kavgalar ve ateşler büyürken Eivor, Alfred'le yüzleşmek için köyün kilisesine girdi. Ancak onun yerine Gudwin'i buldu orada ve Gudwin ona Alfred'in çoktan gittiğini söyledi. İkili savaştı ve sonunda Eivor galip geldi. Kullanıldığını anlatmaya çalıştı birçok kez ona ancak bu onu kabul etmedi ve kendi sonunu kendisinin getirmesini izleyerek oradan ayrıldı. Dışarı çıktı ve orada Soma ile birlikte savaşmaya devam etti. Soma'nın düşman savaşçılarıyla etrafının çevrilmesi ve sonucunda bir tanesi tarafından aldığı darbeyle yere yığılmasını acı dolu gözlerle izledi. Soma, fall back! For life! Or die! For glory! Soma! For Valhalla! No! Diğer bölgeleri dağılmış müttefiklerinin de ona ihtiyacı vardı. Yardım için gittiği bir bölgede de Lincoln'den müttefiki Hanwald'ın aralarından ayrılmasına şahit oldu. Bölge başarılı bir şekilde ele geçirilmişti ama Eivor yaşamını yitirenler için sevinç yerine yas tutuyordu. Lufina'nın eşi Hior, Soma ve Hanwald olmak üzere ölen savaşçıları onurlandırmaya ve yerleşim yerine dönmeden önce Eivor bu son yolculuğunda arkadaşlarının yanında olmayı tercih etti. İngiltere'deki maceraları sırasında Eivor, Haythm'ın İngiltere'yi kadim tarikatından kurtarmasına da büyük ölçüde yardım etmişti.
Portcaster kuşatması sırasında Pulke'nin yanı sıra 4 büyük lidere de suikast düzenlemişti Eivor ve kısa süre sonra Haytham yine aynı gizemli ünvan olan İsa'nın zavallı asker arkadaşından bir mektup aldığını ona söylemişti. Kişi Eivor'la Athelna'da buluşmayı talep etmişti. Zavallı asker kardeşin Eivor'un son hedefi olan tarikatın büyük üstadının yerini öğreneceğini de bu mektuba dahil etmişti. Eivor Athelna'ya gitti ve orada köylülerden birini bulup onunla konuştu. Köylü ona gizemli arkadaşını beklerken vakit geçirmesini söyledi. Eivor yakınlardaki bir ağaca gitti ve burada kestirdi. Ancak daha sonra bir kadın ve bir erkek arasındaki konuşmayı uyandı. Bu kişi Büyük Alfred'den başkası değildi. Eivor eski kralın yanına gitti ve onunla konuştu. Onun köylülere kek hazırladığını görünce şaşırdı. Alfred yeni hayatında huzur bulduğunu anlatırken ikisi bir süre yürüdü. Daha sonra büyük üstadın kim olduğunu sordu ve Alfred ona nişan madalyonunu vererek kendisinin de büyük üstad olduğunu gösterdi. Alfred şaşkınlığını gizleyemeyen Eivor'a bu ünvanın kendisine miras kaldığını ve onların Tanrı'ya meydan okumalarını kabul etmediğini söyledi. Kendisi Hristiyanlığa çok bağlıydı. Kendisinin ve Gudbin'in tarikatı içeriden yok etmeyi planladıklarını ancak bunu Eivor'un sayesinde başardıklarını söyledi. Ayrıca insanlığın iyileştirilmesi için yeni bir Hristiyan düzeni kurmayı planladığını da belirtti. Alfred daha sonra daha fazla kekle ilgilenmek için yanından ayrıldı. Eivor, Norveç, Vinland, İrlanda ve Fransa'ya yaptığı ziyaretlerin yanı sıra yetişkin yaşamının çoğunu İngiltere'de geçirdi. Bir seferinde de kabuslarla boğuşan ve birçok köylünün lanetli gördüğü Skye adasına gitmişti. Kabusların sebebinin örgülü bir savaşçı olduğundan söz edilmiş ancak onun herkesin aklını oynatmasına sebep olan bir İsu eseri cennet elmasını bulmaya gelen Cassandra adında bir Yunan Mistios olduğunu öğrenmişti. All goes right. Randvi! No. Cassandra. And you are? Your opponent. So is this Randvi good with an axe? She is. Much better than you. Ah, I prefer a spear. You favor other weapons too. Where did you get that blade? You talk too much! Looks like there are some things to talk about. Fine. Bunun ardından ikili beraber bu eseri aramış ve sonunda bulmuşlardı. Skye adası rahat bir nefes almış, onlar ise biraz daha zaman geçirdikten sonra yollarını ayırmışlardı.
Asgard ve Jotunheim vizyonlarının ardından Odin'den yeni vizyonlar alan Eivor, dinlenmeye ve bunlar üzerinde düşünmeye karar verdi. Ravenshoft'un doğu tarafındaki büyük bir ağaca yaklaştı ve ağacın öksü otuyla kaplı olduğunu fark etti. Oturdu ve dinlendi. Bu da onun bir kez daha rüya durumuna geçmesine neden oldu. Havi olarak Eivor her şeyin babasının oğlu Baldr'ı kaybettiği bir zamana tanık oldu. Ve belki de Loki'nin oğlu Fenrir'in zincirlenmesinin bir bedeli olan onu Surtur'dan geri almaya çalıştı. Havi'ye eski sevgilisi Baldr'ın annesi Frigg de eşlik ediyordu ve ikisi Svartalheim'in başkenti, savaşın harap ettiği şehir Itri'ye doğru gidiyorlardı. Surtur'un taht odasına ulaştıklarında hala hayatta olan Baldr'a ulaşamadan Surtur ve Surtur'un karısı Sinmara tarafından mağlup edildiler. Bugün kaderinde yüce olan için ölüm olmadığını söyleyen Surtur onu serbest bıraktı, ancak Frigg için aynı şey söylenemez. Eivor bu görüntüden hemen sonra uyandı ve rüyayı anlamlandırmasına yardımcı olabilecek Valka'ya anlatmaya gitti. Kahin Eivor'un tekrardan gitmesini sağlayacak bir ritüel gerçekleştirdiği kulübenin arkasına gitmesini söyledi. 4 öksü otu demeti arasında duran Eivor'un etrafını bir ateş çemberi sarmıştı. Daha sonra kendini tekrardan Svartalheim'da bulmuştu. Cüce ırkının evi istila altındaydı. Onu ölümün kıyısından, Helheim'in soğuğundan elinden tutup çıkaran iki cüce olmuştu. Havi devam etmek zorundaydı ve Surtur'un değer verdiği bir şey alarak karşılığında oğlunu kurtarmayı düşünüyordu. Önce Surtur'un kızı Aesa'yı almaya çalışarak bunu yapmaya çalışacaktı. Ancak babasının gözünde bir değerinin olmadığını ve onu durdurmayı kendisinin de istediğini bildirince onunla bir elf eseri olan Salakar'ı birlikte ele geçirmeye çalışacaklardı. Bir bireyin ruhunu boşaltma ve onu yakaladığı diğer ruhlarla birlikte kendi içinde tutma gücüne sahipti bu eser. Bu nedenle görünüşte ölümsüz olan Surtur'u yok etmek için de önemli bir seçenekti. Bu yolculukta Kaldır, Malgir ve Glod'un yanı sıra Sinmara gibi düşmanlarla savaşırken buldu kendini. Ayrıca daha önce özgürlüğünü geri verdiği Ivaldi, Sindri ve Brok gibi cücelerle de görüşmüştü. Ancak Havi çok geç kalmıştı. Eivor görülerinden uyanmadan önce oğlunun ölümüne tanık oldu. The High One brought low. Mistletoe, symbol of hope, renewal, but not for Baldur. We forced so many drafts down his gullet. His torment was quite beautiful. Blind fool. You never saw what was in front of you. Here is your child. His light gone before you even set foot here. And the rest of him? It now skulks in Helheim. Daha sonra Havi, Hel'in onu geri getirmesini talep etmek için Niflheim'a dalarak Baldur'u diriltmeye çalıştı. Yenilgisinin ardından Hel, Havi'ye gerçeği açıkladı. Havi'nin Baldur'a ulaşıp onu diriltmesini engelleme girişimleri aslında Baldur'un fikriydi. Baldur'un ruhu ölümden sonra hala yaşıyordu. Havi'ye son savaşın ötesinde geçecek kaderini gerçekleştirebilmek için düşmanlarının onun gittiğini, inanmasını istediğini söylemişti. Bunu yapabilmek için daha önce de birçok kez yaptığı gibi Havi'nin bu buluşmaya dair anılarını silmek zorunda da kalacaktı. Havi'nin gözü kulağı olan kargası Muinen'i feda etmesi gerektiğini söyleyecek ve yerine Eivor'un da sadık kargası olacak Sünden'i kendisine hediye edecekti. Bu şekilde Baldur, Ragnarok'un ötesinde hayatta kalmayı, bu felaketten sonra dünyayı daha parlak bir geleceğe yönlendirmeyi planladı. Valka'ya döndüğünde kahin ona Svartalheim'a dönüp vizyonlarını izlemeye devam etmek için kendi korkusunu yenmesi gerektiğini açıkladı. Yerleşimin güneydoğusunda Eivor gece Valka ile buluştu ve burada Valka, arkadaşını bağlamaya başlamadan önce ona içmesi için bir iksir verdi. Kurtlar ortaya çıktıkça Eivor'un görüşü bulanıklaşmaya başladı. Kendisini bağlayan ipleri çözdükten sonra ailesini kaybettiği gün onu ısıran kurt da dahil olmak üzere hayali kurtlarla savaştı. Korkusunu yendikten sonra bilincini kaybetti ve Surtur ile intikamcı bir şekilde savaşıp onu mağlup ettiği Havi olarak vizyonlarına geri döndü. Ancak o henüz bilmiyordu. Artık her şeyin başlangıcından önce orada bulunan yanan dev Surtur ölümün engin düzlüğüne bakacak ve parlak kılıcının yaydığı ışın gökleri delip geçecekti.
Havi istemsizce de olsa Ragnarok'u başlatmıştı. For your grand plan, you fool. You sought to harness the power of the light. The power of my son! It would have turned you into the wrecker of worlds. But in this feeble state, his light will devour you whole! Klanının Yarskonası olarak geçirdiği yılların ardından Eivor artık yoluna devam etme zamanının geldiğine karar vermişti. Odin'le ilgili geçmiş anıların çok uzun süre görmezden gelmişti, ancak artık onları kucaklamaya ve kendisinin ikinci tarafı hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar verdi. Anlamayacaklar için bunu halkından uzakta yapmayı seçti. Arkadaşlarına ve müttefiklerine veda etmek için yola çıktı. Eivor bir noktada son kez veda etmek için Hyttam'la buluştu. Eivor'un kendi halkına ve Hyttam'ın kendi inancına olan sevgisi, onun isteklerine ve davasına olan hayranlığına rağmen onu saklı olanlara katamamıştı. Odak noktasının başka bir yerde olduğunu ve zihninin fazlasıyla bölünmüş olduğunu anlattı ona. Bir noktada ise eski müttefiki ve artık Hristiyan adının Athelstan olduğunu söyleyen Doğu Angelia'nın yeni kralı Guthrum ile buluşmak için gitti. Guthrum Alfred'le nasıl bir anlaşmaya vardığını, onun Doğu Angelia'nın kontrolünü ele geçirdiğini ve Alfred'in de Batı Mercia'yı ele geçirdiğini anlattı. Ve şimdi ise Doğu Mercia ve Kuzey'in kaderini tartıştıklarını ekledi. Eivor İngiltere'den ayrılıp uzak diyarlara seyahat etmeyi planladığını ve vedalaşmak üzere geldiğini söyleyerek daha sonra oradan ayrıldı. Aynı sıralarda Eivor, Wessex kralı olarak görevine devam etmek için bataklıkları terk eden Kral Alfred tarafından çağrıldı. Guthrum ile aynı zeminde ilerlediklerini ve yakında bir anlaşmanın olduğunu söyledi. İngiltere'nin en büyük lordlarından biri olduğu için Eivor'a yerleşim yerinin kuzeydoğusundaki tüm toprakların efendisi olma seçeneğini teklif etti. Teklifin gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu bilen Eivor, karşılığında ne yapması gerektiğini sorduğunda Alfred ondan Hristiyanlığa geçmesini ve yeni kurulan tapınakçı tarikatına katılmasını istedi. Eivor bu tekliften onur duydu ama alçak gönüllülükle bunu reddetti ve yıllar önce kendisine teklif edilen gümüş hacı ona geri verdi. Ona yakında çıkacağı uzun yolculuğu anlattı. Alfred ona yolculuğunda başarılar diledi ve Eivor oradan ayrıldı. O kış Eivor, Norveç kralı Harald'a veda etmek için son bir kez Norveç'e gitti. Ona Norveç'teki son ziyaretinden bu yana geçen yıllarda ne kadar çok şeyin değiştiğini gösteren Sigurd da eşlik ediyordu. Uzun eve giren ikiliyi büyük bir savaş haritasının etrafında toplanmış olan Kral Harald karşıladı. Harald, Eivor ve Sigurd'un İzlanda'ya yapılacak sefere liderlik etmelerini istedi. Sigurd'un son bir macera yaşama isteğine rağmen Eivor, Norveç'e yaptığı yolculuğun aslında arkadaşlarına veda etmek olduğunu, İngiltere'den de ayrılıp batıya seyahat etmeyi planladığını açıklayarak bunu reddetti. O gece Sigurd ve Harald da yiyip içerken ortak uzak geçmişlerinin hikayelerini paylaşarak vakit geçirdiler. Revensop'a döndükten sonra klanının geri kalanına ayrılma planını anlattı. Randvi ile kişisel olarak vedalaştıktan sonra gece yarısı yerleşim yerinin rıhtımındaki bir tekneye eşyalarını toplamaya başladı ve haber vermeden ayrılmak niyetindeydi. Ancak ayrılmadan önce Eivor'un neden ayrıldığını hala anlamayan Valke ile karşılaştı. Eivor başlangıçta anılarıyla yüzleşmenin yalnızca iki yol olduğunu, onları kabul etmek ya da reddetmek olduğunu düşündüğünü, ancak onlardan öğrenmenin üçüncü bir yolunu bulduğunu ve bunu da evinden uzakta yapması gerektiğini açıklamaya çalıştı. Valka bunu anlayışla karşıladı. Eivor'a kendisine duyduğu güven için teşekkür etti ve son bir kez sarıldılar. Eivor daha sonra kayığına bindi ve kürek çekmeye başlayarak oradan uzaklaştı. Hayatının geri kalanını teçhizatını ve gizli kılıcını atarak basit kahverengi cübbeler giyerek geçirdi. Zamanını Odin olarak yaşadığı geçmiş anılarından, büyük felaket ve buna sebep olan şeyler hakkında bilgi edinerek geçirdi. Leyla Eivor'un son dinlenme yerinden DNA'sını alarak onun doğasını keşfetti ve bunu dünyanın değişen durumunun çözümünün Eivor'un hayatında saklı olduğunu düşündü.
Bir süre sonra Leyla Hasan, Eivor'un hayatından edindiği bilgilerle Yggdrasil odasının derinliklerine dalmıştı. Küresel aurorayı düzeltmenin cihazın manyetizmasını yavaşlatmaktan geçtiği kanısındaydı ve ISU simülasyon cihazı Yggdrasil aracılığıyla Grey'e girdi. İlk önce Basim ile görüşen Leyla, daha sonra okuyucuyla yani Desmond Miles ile tanıştı. Leyla okuyucuya keşfetmediği zaman çizelgelerine dayalı daha fazla olasılık ve hesaplama gösterdi. Okuyucu daha sonra Leyla'ya odadan gelen radyasyonun fiziksel bedenini öldürdüğünü ve yaşamak için sadece 1 dakikasının kaldığını söyledi. Asanın artık kendisine olmadığını bilen Leyla, gitmek yerine okuyucuyla birlikte Grid'e kalmaya ve daha fazla zaman çizelgesi keşfetmeye karar verdi. O sırada Hermes Trismegistus'un asası tarafından hayata döndürülen Basim, Yggdrasil odasının derinliklerindeki fiziksel ölümünün ardından tekrardan ete kemiğe bürünmüş, yaşam bulmuştu. Büyük felaket yaklaşırken ağır yaralanan Alethea'nın bilincini Loki, cennet elmasını kullanarak uygun bir aktarım cihazı olan Hermes Trismegistus'un asasına bilincini aktarmaya başarmış ve bu kusursuz planları sayesinde Basim olarak tekrardan hayat bulmuş Loki, şimdi de sevgilisi Alethea ile tekrardan bir araya gelmişti. Basim Animus'u kullanarak Eivor'un sırlarını açığa çıkarmayı, yeteneklerini özümsemeyi ve çocuklarının yerini bulmayı umuyordu. Hatta bir sıra Animus cihazını kullanmanın yarattığı kanama etkisiyle hayalet olarak ateşin yanında otururken göründüler Basim'e. This is all so strange. And what of Ragnarok? The twilight of the gods? Are these stories true? In a sense. The great cataclysm happened, much as your legends say. There were earthquakes and storms, wars and famine. My people died out, but yours thrived. But you say there were no gods as we know them. So what natural force could cause such an upheaval? How to explain? Does the term solar flare mean anything to you? I don't think so. This may take some time to describe. Not a problem. Time is all we have left, Father. Let it flow. From the life tree we go. To the life tree we shall one day return.
I will find you, Mad One, on the far side of our doom. Sen varo äsir,